Bir aşağılama bir başkaldırının fitilini ateşleyecek, o başkaldırı ise bir kanlı yıkacak ve Türk adını yeni bir eşiğe taşıyacaktı. Hiç düşündün mü Türk adı nasıl ilk kez bir devletin resmi adı oldu? Mumin sahneye çıktığında Aşina Hanedanı hala Roran Kağanlığı'na bağlıydı. Onun çevresindeki Türkler demir işliyor, silah üretiyor ve Bozkır'ın büyük gücüne bağlı yaşıyordu. Fakat Mumin Roranlara bağlı bir bey olarak kalmaya niyetli değildi. Bozkır'daki dengeleri izliyor, Çin'de hüküm süren Batı Bey Hanedanı'yla ilişki kuruyor ve kendi gücünü sessizce büyütüyordu. 546 yılında Roranlara karşı ayaklanan Töles topluluklarını yenilgiye uğrattı. Görünüşte Roran Kağanı Anagui'yi kurtarmıştı ama asıl kırılma tam burada yaşandı. Çünkü on binlerce Töles ailesi Bumi'nin yönetimi altına girdi. Yani Bumin Roranları kurtarırken onları yıkacak gücü de toplamıştı. Artık yalnızca demir işleyen bir topluluğun lideri değildi. Bozkır'ın yeni güçlerinden biriydi ve bunun tadılmasını istiyordu. Bu yüzden Anagui'nin kızıyla evlenmeyi talep etti. Bu sıradan bir evlilik isteği değildi. Bumin Roran hanedanıyla denk kabul edilmek istiyordu. Anagui ise onu aşağılayan şu cevabı verdi: "Sen benim demirci kölemsin." Bu söz iki taraf arasındaki bağı koparttı. Bumin Roran elçisini öldürttü. Ardından Batı Bey hanedanından Prenses Changlo ile evlenerek siyasi bir ittifak kurdu. Roranların tanımadığı denkliği başka bir hanedan üzerinden elde etmişti. Hakaretin cevabı yalnızca diplomasiyle kalmayacaktı. Artık arkasında Aşina savaşçıları, Töles toplulukları ve güçlü bir siyasi ittifak vardı. 552 yılında Roranların üzerine yürüdü. Anagui'nin ordusu yenildi ve Anagui hayatına son verdi. Bumin ise devletin kağanı anlamındaki ilk kağan unvanını alarak Göktürk Kağanlığını kurdu. Roran düzeni o gün tamamen yok olmadı ama Bozkır'daki hakimiyet merkezi kırılmış, yeni bir çağ başlamıştı. Böylece Türk adı ilk kez resmi bir devlet adı olarak tarihin merkezine çıktı. Bir zamanlar Demirci Köne denilen topluluk artık Bozkır'ın yeni hakimiydi. Ama Bumin kurduğu devletin yükselişini göremedi. Kağanlığın kuruluşundan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Göktürklerin batıya uzanan asıl büyük yürüyüşünü ise kardeşi İstemi Yabgu sürdürecekti. Evet, İstemi Yabgu'yu merak ediyorsan kanala abone olmayı sakın unutma.